Bugün sizlere derin öğrenme destekli ileri MR görüntüleme ile beyin tümörlerinde genetik mutasyon tespiti yaptığımız bazı çalışmaları sunacağım. Bu çalışmaları birkaç yerde daha önce sundum. Tekrar dinlerseniz sizlerden özür diliyorum. Çalışmalar takip ettikçe üzerine ekliyoruz. Bazı yenilikler var, bazılarını daha önce görmüş olabilirsiniz. Tamam. Öncelikle size bilişimsel görüntüleme laboratuvarındaki öğrencilerimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü çalışmalar onların çalışmaları. Kendilerine çok teşekkür ederim. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde 2016 senesinde kurulduk. Şu anda laboratuvarımızda 2 postdoc, 6 doktora, 1 master, 1 de lisans öğrencisi çalışmalarına devam ediyor. Dağılıma baktım, her sene dağılımlar değişiyor. Biz genelde kadın yoğun bir ekibizdir. Şu anda 5 kadın, 5 erkek öğrencimiz varmış. Toplamda da 8 doktora, 8 master mezunumuz olmuş. Sanırım bu mezunlar arasında kadın oranı yoğun. GitHub ve Lab web sitesinin linklerini koydum. Eğer ki bizi ziyaret etmek isterseniz seviniriz. Şu ana kadar yaptığımız projelere baktığımızda ilk önce bir Avrupa Birliği Marie Curie IRG projesi ve TÜBİTAK 3501 ile başladık. Fosfor MR spektroskopinin beyin tümörlerinde uygulanması projeleriydi bunlar. Yeditepe Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile ortak yaptık. Sonra bir Parkinson hastalığı ve AI projesi yaptık. Bugün aslında bazı sunumlar oldu. Ani mesela bir sunum yaptı o çalışmayla ilgili. İstanbul Üniversitesi ortaklığında bir TÜBİTAK 1001 projesiydi. Hala çalışmanın sonuçlarını yayınlıyoruz. Daha sonra bir radyogenomik ve AI grubu projesi yaptık. Acıbadem Üniversitesi Altunizade Hastanesi ile ortak. Bir TÜBİTAK 1003 bir de 1001 projemiz vardı bu kapsamda. Ben bugün sizlere bunları anlatacağım. Şu anda devam eden projelerimize baktığımızda Nöroteknolojik Çözümler Platformu adı altında bir TÜBİTAK 1004 projesinin ortağıyız. Burada Bilkent Üniversitesi'nden Tolga hocamızla çalışıyoruz. Kendisi de bugün benden sonra sunum yapacak. Ve hayvan görüntüleme sisteminde yaşlanma çalışıyoruz. Tactics adı altında bir Horizon Europe Twinning projemiz 1,5 sene kadar önce başladı. Fraunhofer, Mewis ve AUMC ortaklığında. Orada da bizim Türkiye'deki bilişimsel MR görüntüleme yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bir de kısacık bahsedeceğim bir push button MRSI projemiz var UCSF ile ortak. Onda da adı da belli olduğu üzere hiçbir kullanıcıdan yorum gerektirmeden veya hani ek bir bilgi gerektirmeden MR spektroskopik görüntülemeyi yapabilecek otomatize bir sistem tasarlamaya çalışıyoruz. O zaman radyogenomik ve AI konusundaki çalışmalarımızdan başlayalım. Biz radyolojide Profesör Doktor Alp Dinçer'in yürütücülüğünde bir TÜBİTAK 1003 projesiyle başladık ve gliomlarda genetik mutasyonların tespiti için makine öğrenmesi yöntemleri geliştirdik. Bu proje kapsamında beyin ve sinir cerrahisinden Koray ve Necmettin hocalar, patolojiden Ayça Hoca, mühendislikte bizim ekibimiz ve moleküler biyoloji ve genetikte ise Cengiz ve Özge hocalar da projemizin ortağıydı. Daha sonra bir TÜBİTAK 1001 projesi yaptık. Bunu benim yürütücülüğümde başlattık ve meningiyomlarda bu sefer bir başka mutasyon grubu olan NF2 ve S100 immunopozitifliğine baktık ve derin öğrenme yöntemleri kullandık. Bu çalışmalarımızın sonuçları yayınlanmaya başladı ve hala da yazılan makaleler var. Şu ana kadar çıkan sonuçlarda IDH ve TERT mutasyonlarını taşıyan hastaları %90'a yakın doğrulukla tanımlayabiliyoruz. Ve ayrıca Abdullah bir yazılım geliştirdi, Iris MRSI. Bunda da hem MR spektroskopi hem de kütle spektroskopisi verilerini işlemek için makine öğrenmesi yöntemlerini geliştirdik, embed ettik. Bir kullanıcı arayüzü ekledik ve bu sayede hani kullanıcı isterse kendi sonuçlarını değerlendirebiliyor. Bunun da GitHub linkini paylaştım sizlerle. Beyin tümörleri konuşacağız. Kısacık bir giriş yapayım o zaman. Bizim merkezi sinir sistemi tümörleri en ölümcül tümörler arasında yer alıyor ve önemli morbidite ve mortaliteye neden oluyorlar. Gliomlar ve meningiyomlar bizim çalıştığımız hastalıklar iki aslında yaygın tip. Gliomlara baktığımızda sinir hücrelerini çevreleyen ve koruyan glial hücrelerden ortaya çıkıyorlar ve malin CNS tümörlerinde en yüksek insidans oranına sahipler. Meningiyomlarsa beyin ve omurilik çevresindeki zarlar olan meninkslerden büyüyorlar ve malin olmayan CNS tümörlerinde bunlarsa en yüksek insidansa sahipler. Peki bizim çalıştığımız problem neydi? Beyin tümörlerinde moleküler belirteçler var ve bunların ameliyat öncesinde non-invazif tespit edilmesi kolay değil. O yüzden preoperatif görüntülemeye dayalı moleküler belirteçleri tespit edebilir miyiz diye doktorlarımız geldi bize. Ve biz 2 projeyi de bunun üzerine tanımladık.
İlk olarak size gliyomlarda yaptığımız moleküler değişikliklere baktığımız projenin sonuçlarından bahsedeceğim. Ama ondan önce bir CNS5 gliyom sınıflandırmasına bakalım. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün son beyin tümörü sınıflandırması ve yalnızca 3 tip gliyom içeriyor. Bunlara baktığımızda astrostom, IDH mutant, oligodendrogliyomlar, bunlar IDH mutant ve 1p19q co-deleted, yani bakarsanız IDH her yerde önde. Ve glioblastom IDH vahşi tip. Bu 3 tümör tipimiz var elimizde şu anda değerlendirebileceğimiz. CNS tümör derecelendirmesi de geleneksel olarak yalnızca histolojik özelliklere dayanıyordu, fakat son moleküler belirteçler artık bazı prognostik bilgiler de sağlıyor. Ve moleküler parametreler artık derecelendirmenin biyobelirteçleri olarak eklenmiş durumda. Ve tümör tipleri içinde de prognozu tahmin etmekte etkililer. IDH'e baktığımızda bunlar çoğunlukla düşük dereceli gliom biyolojisini indike ediyorlar ve astrositik ve oligodendroglial tümörlerde görülüyorlar. Ve IDH mutant tümörler, IDH vahşi tiplere göre daha uzun sağ kalıma ve daha iyi tedavi yanıtına sahip. Burada yeşil okla size sağ kalım eğrisini gösteriyorum IDH'lerin. IDH mutasyonu iyi tedavi yanıtına sahipler. IDH mutasyonu taşımayan glioblastomlar var. Bunlara baktığımızda ise glioblastom IDH vahşi tip var. Bir de IDH mutasyonu yok ama TERT mutasyonu varsa biz bunları TERT-only gliyomlar diyoruz. Bunlar da en kötü sağ kalıma sahipler. Burada da kırmızı eğriyle görebilirsiniz sağ kalımlarını. İlk yaptığımız çalışma bizim bir MR spektroskopi çalışmasıydı. IDH ve TERT mutasyonlarını spektroskopiye bağlı tespit edebilir miyiz diye baktık. Spektroskopi nedir? Bu bir klinikte kullandığımız kimyasal bilgi veren yöntem. Pikler var. Bu piklerin her biri bir metabolite ait ve bunlardaki seviyelerdeki değişimlere bağlı olarak biz hastalıklarda bilgi üretiyoruz. Tüm gliyomlarda biz IDH mutantları vahşi tiplerden %88'e yakın doğrulukla ayırdık. Primer gliyomlara baktığımızda %87 doğrulukla IDH mutasyon gruplarını tespit ettik. Bir de IDH vahşi tiplerin içinde TERT mutasyonu olan ve olmayan, yani TERT-only grubu da %92 doğrulukla tespit edebildik. Biraz önce bahsetmiştim Abdullah'ın çalışmasından Iris MRSAI. Bu açık kaynak kodlu. Dolayısıyla isterseniz indirip inceleyebilirsiniz. İçine biz yaptığımız makine öğrenme yöntemlerini koyduk ve sizin belirttiğiniz seviyelere göre IDH mutasyonu var mı yok mu diye kendi datalarınızda deneyebilirsiniz. Ayrıca bazı görselleştirme modülleri de ekledik. Bir de gelişmiş kullanıcı arayüzü var. Orada da makine öğrenmesini direkt kullanmayı bilmeyenlere biraz olsun yardımcı olabilecek bir araçtı bu. Abdullah ve Banu birlikte IDH ve TERT mutasyonlarının tespitinde MR spektroskopide yine baktılar ama bu sefer derin öğrenme kullandılar. 207 gliyom hastasının verileri verildi. 4 veri tipi içeriye embed edildi. Ön işlenmiş, modele oturtulmuş, taban çizgisi ve ham veri. Ve bunlara bağlı olarak bir Attention Deep Shallow Network çalıştırdılar. Breadcrumb'le bir açıklanabilirlik de eklediler ve 3 sınıflandırma yaptılar. IDH sınıflandırması, TERT sınıflandırması ve TERT-only sınıflandırması. Baktığınız zaman F1 skorları %80'in üzerinde elde edildi 3 tip içinde. Glioblastom IDH vahşi tipten biraz daha bahsetmek istiyorum çünkü bu önemli bir konu. Bu son sınıflandırmaya göre IDH vahşi tip difüz astrostomlarda bazı özellikler varsa, bunlar da nedir? TERT promotör mutasyonu, EGFR amplifikasyonu veya +7 ekson kopya sayısı değişiklikleri varsa bunlar IDH vahşi tip CNS derece 4 olarak sınıflandırılıyor. Yani diyelim ki elinizde bir derece 2-3 tümör var ama bu özellikleri gösteriyor. Onlar direkt daha yüksek dereceli tümör olarak şu anda sınıflandırılıyorlar. UCSF'te bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya bir parmak basmak istiyorum çünkü önemli. İkinci ve üçüncü derece gliyomdan derece 4'e sınıflandırılan 38 tane hastayı incelediler ve bunlara agresif glioblastom tedavisi verdiler. Ve bunu da normal tedavi almış 139 hastayla karşılaştırdılar. 130 hastayla, özür dilerim. Ve sağ kalımlarına baktılar. Ortalama sağ kalım yeni grupta 24 aya çıktı 16 ayda. Direkt olarak hasta prognozuna etkisi olan aslında yeni bir sınıflandırma bu. Biz de şöyle bir şey yaptık. Tamam dedik, TERT-only grupta hastalarımız var. Bunlar histolojik derecelerinden bağımsız olarak derece 4 deniyor. Biz bunlarda sağ kalımı etki eden parametreleri bakabilir miyiz diye bir çalışma yaptı Banu. 57 tane IDH vahşi tip TERT mutant hastayı aldı. Ve TERT-only gliyomlarda metabolik bağıntıları inceledi sağ kalımla ilintili.
Şunu bulduk, eğer ki hastalarda yüksek glutamat glutamin bölü total kreatin varsa veya yüksek glutatyon bölü total kreatin varsa bunlar daha agresif bir profil ve daha kısa sağ kalım gösterdiler. Aslında sadece bu grupları bir araya getirmek değil, içinde de hangilerinin daha fazla sağ kalıma sahip olabileceğini inceledi Banu ve gerçekten güzel bir çalışma sonucu olarak yayınlandı. IDH mutasyonu tespitinde duyarlılık ağırlıklı MR görüntüleme de kullandık. Sizlere bir gliom hastasının 3 tip verisini göstermek istiyorum. En soldaki bir flare görüntüsü. Peritümeral ödem ve tümörü görüyorsunuz flare'da. Ortadaki SWI, neovaskülarizasyon, kalsifikasyon ve mikrokanama gösteriyor. Sondaki ise kontrast ağırlıklı bir T1 ağırlıklı görüntü, nekroz ve tümörü görebiliyorsunuz. Biz 127 tane gliom hastasına baktık ve bunların flare'ından tümör segmentasyonlarını yaptık. Sonra bu 3 modaliteyi birleştirerek veya her bir modalitede en büyük tümör kesiti bir önceki, bir sonrakini birleştirerek RGB görüntüler oluşturduk. Veri artırımı da yaptık ve sonuçlara baktık. Biz nasıl IDH mutasyonunu tespit edebiliyoruz diye. Sena'nın sonuçlarına göre SWI kullansak sadece %75 doğruluk varken, flare'de %61 doğruluk varken bu 3 modaliteyi birleştirdiğimizde %92 doğrulukla IDH mutasyonunu tespit edebildik. Bu da bize ne gösteriyor? Aslında tek bir tip görüntüye bakmak değil de bu bilgileri sentezleyerek kullanmak değerli. Buse bir çalışma yaptı ve IDH ve TERT mutasyonunu da perfüzyon MR görüntülemeyle yine inceledi. Burada T2 ağırlıklı görüntülerden tüm tümörü, T1 ağırlıklı görüntülerden nekrozu segmente etti. Sonra RCBV haritalarını aldı ve bunları co-register edip birlikte kullandı. 2 yöntem uyguladı. Ya RCBV görüntülerini en büyük tümör kesiti öncesi ve sonrasını birleştirip RGB görüntüsü yaptı veya bu 3 modaliteyi birleştirerek RGB görüntüsü yaptı ve daha önceden eğitilmiş ResNet 50 veya VGG 16 ağına feed etti. Transfer öğrenmesi bu ve sonunda toplamda 162 hastanın görüntülerini biraz da veri sayısını işte çevirme, kırpma, yansıtma gibi işlemlerle çoğaltarak kullandı. Baktığımızda %88 doğrulukla IDH mutasyonu, %70 doğrulukla TERT ve %84 doğrulukla da TERT-only'yi tespit edebildi. Buraya kadar size gösterdiklerim gliomlarla ilgili yaptığımız bazı çalışma sonuçlarıydı. Hala devam edenler var. Bir kısmını da daha sonrasında göstereceğim. Konuşmamın ikinci kısmında hızlıca meningiomlarda yaptığımız makine öğrenmesi çalışmalarını göstereceğim. Meningiomlarda %80'i benign, %20'si ise yüksek dereceli. Benign meningiomların bazıları agresif tedaviye rağmen nüksedebiliyor. Ama bazı yüksek dereceli meningiomlar da cerrahi rezeksiyon sonrasında stabil kalabiliyor. Bu da şunu düşündürtüyor. Belki altta yatan bazı moleküler belirteçler tümör biyolojisinde rol oynayabilir. NF2 mutasyonu var. Bu meningiomların 2/3'ünde görünüyor ve yüksek histolojik derecelere ilerleyebiliyorlar, daha agresif oluyorlar ve nüks içinde daha kısa süreleri oluyor ve daha az sağ kalıma sahip olabiliyorlar. Tam tersine S100 protein ekspresyonu var meningiomlarda. Bu da iyi bir belirteç, daha iyi prognozu gösteriyor ve daha düşük tümör derecesine işaret ediyor. Biz çalışmaya başladığımızda elimizde tümör dereceleri vardı. Daha moleküler belirteçler gelmemişti. Biz de dedik ki MR spektroskopi ile biz meningiomlarda tümör derecesini ayırabiliyor muyuz? Banu bir çalışma yaptı ve bir boyutlu CNN ağıyla meningiomları sınıflandırmaya çalıştı. Önerilen modelin doğruluğu %80 civarındaydı. Sonra yine MR spektroskopi ile Banu ve Abdullah birlikte NF2 tespiti edebilir miyiz diye baktılar. Burada toplamda bir alt uzay ayırıcı modelle %77 doğruluk ama bir boyutlu CNN'le %89'a yakın doğruluk elde edebildiler. Bu görüntüye baktığınızda hangisi daha kötü görünüyor? Soldaki neden? Bütünlüğü bozuk, heterojen. Daha çok neovaskülarizasyon var. Burada bakarsanız S100 negatif grup solda, S100 pozitif grup sağda. Ve sizlerin de dediği gibi daha bozuk, daha tümörün yaygın göründüğü bir resim soldaki. Sizler de zaten çok net görebiliyorsunuz. S100 pozitif olan gruplarda Sena baktığında SWI sinyalinin daha yüksek olduğunu gördü. S100 negatif gruptaysa daha düşüktü. Burada bir ensemble torbalı ağaçlarla %85 doğrulukla bu görüntüleri sınıflandırabildi. Sena'nın Diagnostics'te makalesi yayınlandı. Pek çok başka alt çalışma var içinde. Ben sadece highlight'ları getirdim.
okumak isterseniz makale çıktı. Abdullah, anatomik T2 ağırlıklı herkeste bulunan görüntülerle NF2 kaybına bakabilir miyiz diye bir çalışma yaptı. 113 meningiyom hastasını dahil etti. T2 ağırlıklı görüntülerde tümörlü bölgeyi segmente ettikten sonra özellik çıkarıcı olarak EfficientNet kullandı. Son katmanda yaş bilgisini ve tümörün lokalizasyonunu da ekledi ve test setinde %87 doğrulukla NF2 kaybını gösterebildi. Yine aynı arkadaşımız Abdullah S100 immunopozitifliğine de baktı. Burada iki model tasarladı. Bir tanesi önden eğitilmiş ResNet veya EfficientNet'i fine tune etti ve validasyonda %77, test setinde %76 gibi bir doğruluk sağladı. Bir de hibrit model tasarladı. Bu elimizdeki önden eğitilmiş modellerin arkasına bir feed forward neural network ekledi. Hibrit modelde validasyonda %91, test setinde %83 doğruluk elde edebildi. Perfüzyon ağırlıklı MR görüntülerle Buse yine NF2 kaybına ve S100 immunopozitifliğine de baktı. Burada T1 post kontrast MR görüntülerinden tümörü segmente ettik. RCBV görüntülerinin üzerine bu ROI'leri yerleştirdik ve piksel bazlı bir ROI analizinin sonuçlarını gösteriyorum. Daha fazlasını da yaptı, şu anda makalesi değerlendirmede. Baktığımızda NF2 kaybı olan hastalarda olmayanlara göre daha düşük sinyal intensiteleri gördük. Bu da bize nekrotik olabileceklerini anlattı. S100 pozitif grupta S100 negatif olan gruba göre daha az kanlanma olduğunu da gözlemledik. Radyomikleri kullanıyor musunuz bilmiyorum. Bunlar da çok güzel sonuçlar veriyor. Radyomik analizlerini Esra yaptı bu hasta grubunda. Öncelikle görüntülerde tümörü segmente etti, sonra radyomik özellikleri çıkardı. Bunlar şekil, tekstür ve intensite özellikleri. Sonra bazı özellikleri elemesi gerekti çünkü toplamda 1132 radyomik özellik vardı elimizde. Ve bir lojistik regresyon modeli uygulayarak NF2 kaybına baktı. NF2 kaybı olan tümörler olmayanlara göre daha düşük sinyal intensitesi gösterirler ve bununla ilgili metrikler gözlemlendi. Bu da yine bize nekrotik olabileceklerini düşündürdü. Ve lojistik regresyonla da %80 doğrulukla bu grupları sınıflandırabildi. Şimdi bu meningiyom çalışmasının sonuçlarını da söyledikten sonra genel olarak makine öğrenmesinin neden klinikte uygulanmasında hala zorluklar olduğundan bahsetmek istiyorum ve bununla ilgili yaptığımız birkaç çalışmayı eklemek istiyorum. Veri kalitemiz çok iyi değil. Genelde eksik ve gürültülü verimiz olabiliyor ve büyük veriler eksik çünkü insanlar verilerini paylaşmaktan çekiniyorlar. Baktığımızda dengesiz veri var. 70'e mesela 200 olabiliyor. Bu sefer bizim sınıflandırmada zorluğumuz oluşuyor. Genelleme problemi var. Bugün bir hastanenin verisini alıyorsunuz, siz oradan eğitiminizi yapıyorsunuz. Bir başka hastanenin verisini alıyorsunuz ama çalışmıyor. Açıklanabilirlikle ilgili sıkıntılarımız var. Çünkü modeller çalıştırılıyor ama herkes eklemiyor açıklanabilir özellikleri. Regülasyonlar, MDR regülasyonlarına tabiiz. Hani bir yazılımı yaptınız, bunu kliniğe taşımak için bir yol var. O yol da kısa değil. Veri erişimi ve etikle ilgili sıkıntılar var. Çünkü hastaların verisi gizli. Buna dikkat etmemiz lazım. Etik sorunları her zaman dikkate almamız lazım. Bir de bir model oluşturdunuz. Çok güzel olduğuna inanıyorsunuz ama klinikte kabul görmesi lazım. Doktorların onu nasıl kullanacağı ile ilgili bir eğitime tabi tutulmaları lazım. Bu da bir süreç. Yani aslında baktığınızda biz bir çalışma yapıyoruz, bir yazılım geliştiriyoruz ama bu kliniğe geçiyor mu sorusu gerçekten kritik. Ben açıklanabilirlikle ilgili birkaç çalışma yaptık. Onları göstermek istiyorum. SWA ile IDH mutasyonu tahmini yapmıştı hatırlarsınız Sena. Burada bir gliom hastasında bakarsanız düşük sinyal alanları neovaskülarizasyonu gösteriyor diye konuşmuştuk. GRASCAM kullandı Sena ve o da zaten gidip aynı bölgelere odaklandı kararını verirken. Ve biz IDH tahmini yaparken mesela burada %84 doğruluk alırken GRADCAM de bize hangi alanları dikkate alarak bu sınıflandırmayı yaptığını gösterdi. Buse'nin çalışmasında da RCBV haritalarında IDH ve TERT mutasyonu olanlarda yine GRADCAM kullandık. TERT-only hastanın verisi üstte, bir IDH wild type hastanın verisi de altta. TERT-only grupta ilginç biçimde ödem bölgesine odaklandığını gördük karar mekanizmasının. IDH vahşi tipte ise nekrotik bölgeye daha fazla odaklandığını gördük. Abdullah'ın ve Banu'nun yaptığı son yayınlanan makalede yine proton MRS spektroskopi ile IDH ve TERT mutasyonu tespiti yaparken GRADCAM'i eklediler. Ve burada aslında baktığınızda çok ilginç biçimde 2.2'de bir 2-hidroksiglutarat piki vardır. Bu IDH mutasyonunun belirtecidir, onkometabolitttir. Direkt oraya odaklandığını gördük. Kolin
creatine ve GLX değerlerinin de önem taşıdığını gördük IDH mutasyonu tespitinde. Veri paylaşımının bir problem olduğunu söylemiştim. Birkaç senedir federe öğrenme yöntemleriyle ilgili bazı yayınlar çıkıyor. Duymuşsunuzdur tahmin ediyorum. Abdullah, anatomik MR görüntülerini kullanarak ben IDH mutasyonu tespit ederken federe öğrenme yapabilir miyim diye baktı. Burada UCSF'in biliyor musunuz bilmiyorum PDGM veri seti var. Açık bir veri seti, beyin tümörü ve 501 tane gliom hastasının her çeşit verisi mevcut. Tavsiye ederim mutlaka bir bakın. Orada 3 tane modaliteyi aldı. T1 kontrast sonrası, T2 ve flare. Ve bunları birleştirerek bir RGB görüntüsü yaptı. Yaş, cinsiyet bilgilerini de ekledi. Ve bir merkezi öğrenme yaptı. Bundan %93 doğruluk sağladı. Bir de federe öğrenme yaptı. Bunda da 2 merkezde eğitti. Yani 2 client'da eğitti daha doğrusu. Ve bunların ortak kararına göre bir sınıflandırma yaptı. Burada da %89'a varan doğruluk sağladı. Genelleme ile ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Çok merkezli veri geldiği zaman siz radyomiksi bir veride hesapladınız, diğerini uygulayabilir misiniz sorununa bakmak için Esra bir çalışma yaptı. Bu da şu anda değerlendirmede. Keşif kohortu olarak bizim Acıbadem Üniversitesi'nden aldığımız verilerimizi kullandı. Validasyon kohortu olarak da UCSF'in PDGM datasetini kullandı. 213 gliom hastamızda T2 ağırlıklı görüntülerde manuel tümör segmentasyonu yaptı. UCSF'den ise 425 hastanın verisini çekti ve T2 ağırlıklı görüntülerde ve T1'lerde çok bölmeli segmentasyon yapmışlardı. Onun hepsini birleştirip bir hiperintens tümör alanı oluşturdu. Burada aslında bakın şu veri dengesizliği probleminin de bir örneği var. IDH mutantlarda 90, IDH vahşi tipte ise 335 hasta vardı bu veri setinde. 90'ını alt örnekledik. Çünkü başka türlü dengesizdi verimiz. Veriler inhomojendi, farklı tarayıcılardan gelmişti. Birisi Siemens, birisi GE. Farklı veri alım protokolleri kullanılmıştı ve bireyler arasında farklılıklar vardı. Esra öncelikle bizim verimizi 1x1x1 milimetre küpe resample etti. Ondan sonra verileri harmonize etti, histogramlarını match etti. Daha sonra da radyomik özellikleri çıkardı. Bizim veriden çıkardığı radyomik özelliklerin aynısını validasyon setinde uyguladı. Bu arada bir de radyomik skor hesapladı. Bunu ben önemli buluyorum. O yüzden bahsedeceğim. Seçilen radyomik özellikle ona ait Lasso feature selection sırasında oluşturulan katsayıyı çarpıp bunda önemli olanları topladı ve radyomik skor yaptı. Bunun da sağ kalımı etkisini inceledi. Makine öğrenmesi sonuçlarına baktığımızda bizim keşif kohortunda %80'e yakın doğruluk sağlanırken validasyona geçtiğimiz anda %69'a düştü. Ama sağ kalım analizine baktığımızda oluşturduğu radyomik skor hastaları yüksek ve düşük riskli gruplar diye güzel biçimde tanımlayabildi. Medyanını kullandı bu arada, medyan radyomik skoru. Ve keşif kohortunda 21 aya karşılık 30 ay, validasyon kohortunda ise 10 aya karşılık 20 ay gibi bir sağ kalım süresi farkı görüldü. Kısacık sizlere bir de push-button MR spektroskopik çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Bunu hatırlarsınız UCSF ile ortak yapıyoruz diye anlatmıştım. Ve bu proje kapsamında datanın alımı, geri çatımı, haritalanması ve PAX'a iletimi ile hep birlikte bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Hepsi otomatize ediliyor. Öncelikle verinin nereden alacağımız otomatik olarak yerleştiriliyor. Bunu Eugene yaptı ve %90'a yakın doğrulukla veriyi yerleştirebildi. Sonra hızlı ve aynı zamanda yüksek çözünürlüklü veri alımı yapıyoruz. Daha sonrasında AI temelli yine recon ve süper çözünürlük yapıp processing ve quantification'da yine otomatize ediyoruz. Ve bir de kalite kontrolü yapıyoruz. Bu kapsamda Abdullah ve ben MR spektroskopide süper çözünürlük çalışıyoruz. Abdullah yaptığı çalışmada bir maskelenmiş otomatik kodlayıcı modeli geliştirdi. Ve her spektrumu tokenlara dönüştürdü. 20'ye 20'lik pozisyonlarını kullandı. Ve bunlardan birini aldı, birini kapattı, birini aldı, birini kapattı gibi düşünebilirsiniz. Ve sentezledi eksik olan veriyi. Burada size sonuçlarımızdan bir örnek getirdim. Mavi tahminimiz yeşilse gerçek değer. Mavi ile yeşillerin birbirine güzel biçimde oturduğunu gözlemledik. Ve bir de kosinüs benzerliğine baktığımızda 0,7 kosinüs benzerliği elde ettik. Bu çalışma devam ediyor şu anda. Sonuç olarak klinik uygulamalarda makine öğrenmesi kullanımı multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Doktorlar ve mühendisler de yetmiyor. Etik uzmanları, hukukçuları da katmamız gerekiyor. Hep birlikte profesyonel işbirliği yapmalıyız. Klinikte ihtiyacımız daha hızlı ve otomatize görüntüleme sistemleri.
Ve bir de bizim modellerimiz geliştirildikten sonra doğrulanması için sıkı bir test ve değerlendirme süreci gerekiyor. Ve genelleme çalışmaları aslında çok önemli. Bunlar da genelde ihmal ediliyor. Fakat bugün bir makale yolladığınızda bu sadece bir kohortta yapılmış, denediniz mi başka kohortta diye soru geliyor artık. Yani reviewer'lar bu konuda dikkat ediyorlar. Teknolojiyi düzgün bir şekilde kalibre etmeliyiz. Veri gizliliği ve etik sorunları da dikkate almalıyız. Veri paylaşımı konusunda yeni bir proje başladı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha fazla bilgi ekleyemedim. COST-INDOS projesi. Bu nöro görüntüleme alanında veri paylaşımı için bir proje yeni başladı. COST projelerine katılabiliyorsunuz. Lütfen kontrol edin. CA24161 kodlu. Sadece ben de katılmak istiyorum diye eklemeniz yeterli. Faydalanabiliyorsunuz her türlü. Pınar hocamızla birlikte ortağız bu projede. İkimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Lütfen katılımı düşünün. Ve makine öğrenmesi sonuçlarının tıbbi uzmanlar tarafından doğrulanması ve yorumlanması aslında en önemli adımımız. Sonuç olarak bugün moleküler belirteçlerden bahsettik. Gliyomlar dedik, meningiyomlar dedik. Burada beyin tümörünün biyolojisini anlamada aslında moleküler belirteçler çok ciddi rol oynuyorlar. Ve beyin tümörü sınıflandırmasına gitgide daha fazla katılıyorlar. Eskiden yoklardı, şimdi IDH mutasyonu deniyor ve direkt sınıflandırmaya katılıyor. Bunlar tesadüfen meydana gelen değişiklikler değil, belirli bir tümör biyolojisinin aslında direkt göstergeleri. Ve makine öğrenmesi, gelişmiş tedavi planlaması ve prognoz için beyin tümörlerinin ameliyat öncesi sınıflandırmasında gitgide önem kazanıyor. Bu konuda çalışmaya devam etmeliyiz. Ve bizim aslında daha gelişmiş derin öğrenme yaklaşımlarını anlamaya ve uygulamaya da ihtiyacımız var. Yapılacak çok iş var. Hani bu konuda ilgilenen insan sayımız da fazla. Ümit ediyorum hani Türkiye'nin de bu konuda ciddi bir katkısı olacaktır ilerleyen zamanlarda. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı'nda bu çalışmaları yapan öğrencilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Acıbadem Üniversitesi'ndeki proje ortaklarımıza ve Siemens Healthineers'dan Ali Bey ve Hale Hanım'a da çok teşekkür ederim. Sizlere de dikkatli dinlediğiniz için çok teşekkürler.